Jennifer Coolidge, Riff Raff'tan daha iyi bir filmi hak ediyor. Ed Harris, Gabrielle Union, Louis Pullman, Miles J. Harvey, Emanuela Postaccini, Michelangelo Covino ve Pete Davidson da öyle, ayrıca harika Bill Murray'den bahsetmiyorum bile. Film, kendisine bağlı harika oyuncu kadrosu göz önüne alındığında izlenmeye değer olabilir, ancak sonuçta keskin bir kara komedi olmaya çalışan ancak çok küçük hissettiren, kaçırılmış bir fırsat gibi görünen bir hikayeyi yükseltemezler. Dito Montiel The Clapper, Empire State tarafından yönetilen ve John Pollono tarafından yazılan hikaye, emekli bir tetikçi olan Vincent'ın Ed Harris huzurlu yeni hayatının, eski karısı Coolidge ve oğlu Pullman tatiller sırasında habersizce geldiğinde altüst olmasını konu alıyor. Kaçıyorlar, görüyorsunuz. Bu yeterince kötü. Daha da kötüsü, Vincent'ın eski suç ortakları Murray ve Davidson onların peşinde. Öncül harika olsa da, hikaye sizi asla tam anlamıyla yakalamıyor. Film genellikle kendi arkasında bir vuruş hissi veriyor ve bazı sahneler yaratıcı bir şekilde oturmuyor, bu da fragmanın önerdiğinden tamamen farklı bir şeyle sonuçlanıyor. Absürtlüğe ve şiddete yaslanan karanlık, yıkıcı bir komedi. İsterseniz, sulandırılmış bir Goodfellas ve The White Lotus'un birleşimi, ki bu oldukça harika olabilirdi. Ne yazık ki, çoğunlukla sıkıcı. Ve yine de, bu harika oyuncuları bir araya getirmek ve rollerine bürünmelerini izlemekte takdir edilecek bir şey var. Harika bir önerme hiçbir zaman tam olarak hayata geçmez. Riff Raff dramatik bir notla başlıyor, ardından bir hafta öncesine geri dönüyor ve büyük finale doğru yavaş ve kademeli bir yükselişin yolunu açıyor, tıpkı The White Lotus'un her sezonu gibi. İşler ters gitmeden önce, Vincent'ı ormandaki kulübesinde sakin bir yılbaşı tatili geçirirken buluyoruz. Üvey oğlu DJ Miles J. Harvey de onunla birlikte ve baba ile oğul arasında güçlü bir bağ var gibi görünüyor. Vincent'ın yeni karısı Sandy Gabrielle Union geliyor ve evliliklerinin sorunlu olduğuna dair aşırı ipuçları olmasa da, zamanla iltihaplanmış gibi görünen bir keskinliği var. Vincent'ın oğlu Rocco'ya Louis Pullman ve hamile sevgilisi Marina'ya Emanuela Postaccini dönersek, kanla sonuçlanan karanlık bir anlaşmadan çılgınca kaçmaya çalıştıklarını görürüz. Tek sığınakları ormandaki Vincent'ın evidir ve Jennifer Coolidge'in canlandırdığı Ruth tam anlamıyla karmaşanın içine sürüklenir. Harika bir mizah ve şakalar için sağlam bir kurgu. O zaman, senaristin iki ailenin bir araya geldiği ve aniden hayatlarından korktukları bu anları ince ayarlama fırsatını kaçırması talihsizdir çünkü Vincent'ın eski ortakları Lefty Bill Murray ve Lonnie Pete Davidson, Rocco'nun peşindedir. Harika bir oyuncu kadrosu, sınırlı bir seri olması gereken başka bir filmi yönetiyor. Murray ve Davidson harika bir ikili oluşturuyor ve özellikle Murray, soğukkanlı bir katil rolüne kolaylıkla bürünüyor. Coolidge'e burada orada harika replikler veriliyor. Bir noktada, o ve eski sevgilisi Vincent ormandayken Coolidge onun kasıklarını tutuyor. "Üzgünüm," diye inliyor. "Korktuğum zaman azgınlaşıyorum." Vincent geri ittiğinde gözlerini deviriyor. Kimin umurunda? Sadece biz ve bu boktan vahşi yaşam. Bu arada, üvey oğul DJ'de hoş karşılayıcı bir tatlılık var ve sonunda Riff Raff'ın sonunda kaba bir şekilde uyanıyor. Gabrielle Union'a gelince, onun yapacak daha fazla şeyi olmasını isterdik ama kadın güçlü bir son elde etmeyi başarıyor. Yani, bu da var. Çok fazla yıldıza sahip birçok yeni topluluk filminde olduğu gibi, Riff Raff'ın ortalarında, bu filmin sınırlı bir seri olmasını istedik. Bu, hikayenin yürütülmesini yükseltebilir ve izleyicilere bu karakterlere, özellikle de Coolidge'in Ruth'una daha derin bir bakış sunabilirdi. Kağıt üzerinde harika ve Coolidge unutulmaz bir karakter daha yaratabilirdi. Ancak burada, filmin 103 dakikasını o kadar aceleyle geçirdi ki, oyuncunun asil çabalarına rağmen asla tam olarak uçmadı. Büyük sona doğru yavaş bir yolculuk. Yönetmenin, özellikle işlevsiz ailelerde insanların birbirlerine karşı sergiledikleri sahtelikleri vurgularken, Coen kardeşler ve Martin McDonagh filmlerinde bulunan spontane şiddeti de katlayarak filmi bir dizi sır ve yarı gerçek etrafında döndürmek istediği bildirildi. The White Lotus'un 2 harika sezonundan çıkan Coolidge, şüphesiz Riff Raff'taki rahatsız edici, karakter tabanlı mizah türlerini etkiledi. Bazen işe yarıyor. Çoğunlukla, film gerçekten büyük bir final için dolambaçlı bir kurulum gibi hissettiriyor, dramatik, sınır tanımayan bir bitişle sizi grafik şiddetle karnınıza tekme atmadan önce görünüşte rotasından çıkıyor. Elbette, sizi bu destansı sonuca götürecek daha iyi bir kadro isteyemezsiniz. Ancak Riff Raff hala o sonu, hak ettiğini, söylemek için çok kusurlu. Yine de, Bill Murray ve Pete Davidson'ın birlikte riff yaptığını ve Jennifer Coolidge'in Ed Harris'in kasıklarını kavradığını başka nerede göreceksiniz? Canopy Media Partners ve Signature film yapımı olan Riff Raff, 28 Şubat'ta Roadside Attractions ve Grindstone Entertainment Group'tan itibaren ABD'deki sinemalarda olacak. Emre Kutlu, Riff Raff, A10 üzerinden 8 veriyor.